Seus arkadaşlar, bugün sizlere daha içten, daha 9 aylık tecrübeye dayanarak bir sohbet gerçekleştirdim. Tır şoförlüğü dışarıdan nasıl gözüküyor, içeriden nasıl işliyor? Yani bu işin hayalini kuran ya da bu işin hayaliyle bu mesleğe sahip olmak isteyen, yola çıkmayı düşünen bu videoyu mutlaka sonuna kadar izlesin yani kesinlikle. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben neredeyim hemen söyleyeyim size. Bad Közding diye bir yerdeyim. Yüklerimi indirdim. Yük bulamadılar. Nürnberg'e garaja geri çağırdılar. Nürnberg'e gidiyorum. 187 kilometre yolum var. Biraz uzun. Folgen Sie Pudding für 6 Kilometer. Burada işte böyle nehir var, şey var. İnsanlar yürüyüş yapıyor, spor yapıyor. Kanoya biniyorlar. Böyle güzel bir turistik yer yani. Almanya'da şu sıralar Temmuz ayındayız. Temmuz ayını bitiriyoruz. Bugün Temmuz'un son günü. Ama hava şartları Almanya'da devam ediyor. Bulutlu, yağmurlu. Yani artık sonbahar mı geldi, kışa mı giriyoruz belli değil yani. Yazı erken bitirdik bu yıl. Şimdi arkadaşlar konumuza başlayayım. Beklentiler ve insanların sandığı. Bu işte para çok. Herkes böyle düşünüyor. İlk akla gelen şey bu arkadaşlar. Almanya'da tır şoförleri fena bir para kazanmıyor. Yani tecrübe kazandıkça iyi paralar kazanıyorsun. Ama burası bir vergi ülkesi arkadaşlar. O yüzden bürütünüzden inanılmaz vergiler kesiliyor gerçekten. Ne kadar çok kazanıyorsanız o kadar vergi ödüyorsunuz. Hani ben şoför oldum aylık 4-5 bin euro para kazanırım gibi düşünüyorsanız yok arkadaşlar. Brütünüz 4 falan olur en fazla. Orada işte kesintiler olur. Sonra harciyalarla falan biraz neti yükseltebilirsiniz. Ama net bir hiçbir zaman 4-5 bin euro kazanamazsınız. Çünkü imkansız paralar yani bunlar. Çalışan olarak. Yani tek kendi tırınızı alırsanız işler değişebilir. Onlar farklı bir seviye. Onların detayına burada girmeyeceğim şu an. Bize en çok denilenlerden bir şey gezerek para kazanıyorsun. Evet geziyoruz arkadaşlar ama nerede geziyoruz? Otobanda geziyoruz, sanayi bölgelerinde geziyoruz. Böyle arada köy yolları falan oluyor ama sen gidip tırı bırakıp gideyim aman şurası çok güzelmiş, gezeyim falan hiçbir zaman yapamıyorsun. Çünkü teslim etmen gereken mal oluyor ya da bir yere yetişmen gereken bir terminin oluyor yani. Sadece bulunuyoruz o alanda kısa bir süreliğine. Yani tatil havasında gezmiyoruz yani. Bazen uykusuz kalıyoruz, erken kalkıyoruz, kısa pauza yapıyoruz. Bazen uyuyamıyorsun, ses yapıyorlar, uykun bölünüyor. Bazı günler oluyor bu direksiyon başına geçmek gerçekten işkence oluyor böyle. Zor geliyor yani. Olduğu günlerde oldu bana da. Özellikle haftanın ilk günü ve haftanın son günü yani. Yükü indirdik, işimiz bitti, direkt eve gideceğiz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Beklenti şu, yükü indir, sonra direkt eve ya da bir sonraki yükü almaya git tarzında. Ama gerçekten ne oluyor? Yükleme için yeri geliyor 3 saat bekliyorsun. Yeri geliyor yükte sıkıntı oluyor. Yeri geliyor adam yükü kabul etmiyor. Hasar görmüş diyor. Bekliyorsun yani. Bazen termine gidiyorsun zamanında ama boşaltma yerinde sıra oluyor. Sıra bekliyorsun. Şimdi ufak bir kasaba içindeyim. Şuradan böyle bir çıkalım arkadaşlar. Konumuza döneceğim. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, B85, dann biegen Sie rechts ab. Biegen Sie rechts ab. Aga burasını siz ne yaptınız ya? Biz nereden döneceğiz? Biegen Sie rechts ab, dann biegen Sie rechts ab.
Eyvah eyvah. Biegen Sie rechts ab, Santa Straße. Harbi zor anlar yaşadım şu an canlı canlı. Evet, biraz sıkıntılı bir yerden geçtik ama geçtik bir şekilde. Yorucu değil, zaten oturuyorsun. Direksiyonla oturuyoruz ama arkadaşlar sürekli dikkat, gözümüz aynalarda, arkamızda yük var. Yani dönüşlerde sağa sola bakıyoruz, birisi kör noktaya girmiş mi? Hani sürekli bir aksiyon içindesin, bir stres içindesin. Yani devamlı dümdüz bak da olmaz yani. Arada arkayı da kontrol etmen gerekiyor. Lastikten duman çıkabilir, fren sıkışmış olabilir. Böyle sıkıntılar da var yani. Az önceki gibi dar yerlerden geçerlerken mesela stres oluyorsun. Vurabilirsin tabelaya. Devletin malı, sonra uğraştır orada. Polis gelsin, tutanak tutsun vesaire vesaire yani. Gerçekler ve işleyişin iç yüzü arkadaşlar. Zaman yönetimi. Takograf yönetimi. Takografa çok dikkat etmen gerekiyor. Yani molalara önceden durman gerekiyor. Stau'da kalırsan ona göre kendini garantiye alman gerekiyor. Çıktısını alıp arkasına yazman gerekiyor. Bu detaylar önemli. Yani kurallara uyman gerekiyor takograflara ilgili. Mola süreleri vesaire. Onun bir stresi oluyor yani. Yalnızlık. Bu meslekte yalnızsın arkadaşlar. Tırın içinde yalnızsın yani. Yalnızlığa alışman gerekiyor. Yani telefonla insanlarla iletişime geçiyorsun yani. Çok uluslararası çalışan arkadaşlar zaten onlara ayrı bir saygı duyuyorum. Yani günlerce ya da 2 hafta ya da aylarca sevdiklerinden ve tanıdıklarından uzak kalıyorsun yani. Devamlı tırın içinde yatıp kalkıyorsun. Aile düzeni bu uzun yol çalışanlar için geçerli arkadaşlar. Ben gibi 4 gün tırda kalanlar, hadi ben kısa kalıyorum ama uluslararası sevkiyat yapanlar gerçekten ailelerinden uzak kalıyor. O konuda biraz sıkıntılı yani. Yani evde olmamak, çocukların büyüdüğünü görememek, çocukların bazı günler doğum gününde olamamak vesaire yani. Artık bu tercihlere kalıyor işte, uzun yol, yakın mesafe. Sonuçta herkes ekstra kazanmak için uzun yolu tercih ediyor. O yüzden de onu tercih ettiğin andan sevdiklerinden ve ailenden, yani ailenden uzak kalıyorsun yani. Sevdiklerinden değil de aileyi girdik konuya. Bu zor gelebilir arkadaşlar. Fiziksel yorgunluk. Bazı günler oluyor arkadaşlar, çok dandik yükler yükleyebiliyorsun. Hani ben gibi doçaban çalışıyorsam, market yapmıyorsam böyle işte normal Lidl Edeka gibi. Onlarda elektrikli transparent var. İleri geri olayı bitiriyorsun. Ama bizde spanze et, yan açma, çatı açma. Bunu çatı ve yanı açarken dikkat etmen gerekiyor. Yani ters hareket yaparsan belini sakatlayabilirsin. Ayağınız bir şey olabilir. O yüzden sürekli bir dikkat içindesin. Yani gün içinde bunları çok yaparsan yoruluyorsun ve hafta sonu geldiğinde zaten pertin çıkmış oluyor yani. Ben cuma günleri özellikle yorulduğumu hissediyorum yani. Cumartesi ekstra mesai kalınca zaten bu sefer artık beyin yorgunluğu başlıyor. Gözler yoluyor. Artık yani kadran artık dolmuş. Hazne almıyor. Gözler artık dikkat falan, dinlenmek istiyor yani. Bu meslekte de fiziksel yorgunluk var yani. Biz sadece direksiyon başında oturarak yapmıyoruz bu işi yani. Fiziksel aktivitemiz de mevcut oluyor yani. Bu iş tamamen taşıdığın yüke vesaire her şeye göre de değişiyor. Abi işte bak, asıl Almanlar burada yaşıyor. Adamların kendi toprağı var, çiftliği var. Yani bak 2000 model Audi bile var. Adamda belki para vardır ama adam ne diyor? Çalışıyor, gidiyor diyor. Yenisine ihtiyacım yok diyor. Bu kadar basit. Ama biz Türklerde yenisi olacak, en iyisi bende olacak takıntısı var. Neyse, bu konuya fazla girmeyeyim. Yine konunun çok dışına çıktım. Şehir içi stres. Ben Deutsche Bahn çalıştığım için şehir içi stres arkadaşlar. Kocaman tırla şehir içine giriyorsun. Dar yerlerden dönüyorsun.
Yani bisikletli oluyor, yaya oluyor, yol dar oluyor, tabelaya çarpabilirsin, hasar verebilirsin. Yani dönüşlerde açını çok iyi hesaplaman gerekiyor gerçekten. Tırla şehir içine girmek kısa ve net stres abi. Çok dikkat etmen gerekiyor yani. 50 ile gitmemen gerek. 30-40 gideceksin. Herhangi bir şey olmasın diye. Bir de hafiften camını aralayacaksın. Olağanüstü bir ses falan duyursan durman için. Müzik dinlemeyeceksin yani bir de. Bunu da belirteyim. Önde çiftçi abicimiz gidiyor. Biz de arkasından artık tın tın gideceğiz yani. Son olarak arkadaşlar denge şöyle işliyor. Yani 9 aylık bir tecrübemle Almanya'da tırcı olarak konuşuyorum bunu. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum size. Oğlum nasıl bir yer lan burası? Tam Alman köylerinden gidiyoruz şu an. Neyse dönelim konumuza. Denge şöyle arkadaşlar. Bazı günler rahat ve keyifli geçiyor. Garaja dönebiliyorsun. Bugün olduğu gibi erkenden. Ya da rahat bir şekilde seri şekilde ağır yükler olmuyor. Tık tık kolay bir şekilde yükleri indirebiliyorsun. Ama bazı günler arkadaşlar gece 1'de 2'de kalkıyorsun. Uyku dengen şaşırıyor. O kötü oluyor biraz. Çok böyle fix terminler oluyor. Onlara mutlaka erken gitmen gerekiyor. Geç kalmaman gerekiyor. Yoksa işler sarpa sarıyor. Onlar biraz stres yapıyor işte. İşte Navi, Google Maps kolaylık arkadaşlar. Adresi rahat bulabiliyoruz. Güzel. Ama bazen yol çalışmaları yeni yapılmış oluyor, düşmemiş oluyor. Giriyorsun. Oradan dönmek artık tırla ölüm gerçekten. Bunun stresini yaşıyorsun. Hani yanlış yönlendirme olabiliyor. Yol çalışmaması, kapalı yol düşmemiş oluyor. Bu sana stres yaratıyor yani. Son olarak da tırda arıza çıkabilir arkadaşlar. Arıza çıktığı zaman tırda arıza çıktığı zaman yatıyorsun. Bu güzel oluyor, dinleniyorsun. Ama beklemek, parça işte ne zaman olacak? Şirket baskı yapıyor, mal yetişecek, bekliyor müşteri, malın yetişmesi gerekiyor. Bu da sana stres olarak da geri dönüyor yani ister istemez. Yani bütün haftan birbirine giriyor öyle bir arıza yaşarsan yani. Denge bu şekilde işliyor arkadaşlar işte. Hep otoban sürmüyorsun. Otobanda sürmek gerçekten bu tırı çok kolay. Dümdüz yol gidiyorsun. Yeri geliyor bazen böyle köy yollarında da gidebiliyorsun işte. Şu an olduğu gibi bu videoda. Tır şoförlüğün artıları: Almanya'da istikrarlı bir meslek. Aç kalmazsın abi. Avrupa'da da kalmazsın. Sigortan, primlerin falan düzgün ödenir. Maaşlar askeri düzeyin ortalamasında güzel kazançlar elde ediyorsun. Kendi başına iş yürütüyorsun yani. Sen kendi işinin patronusun. Terminlerine zamanında gidersen, zamanında trafikte kaldığını bildirirsen, gecikeceğini bildirirsen firmayla ve müşteriyle sorunlar yaşamazsın. Yani son olarak kimse senin tepende değil yani. Hani sürekli hadi bu işi bitir falan filan gibisinden yani. Gecikmeleri vesaire zamanında bildirirsen hiç kimse sana bir şey demez yani. Trafikte kaldığını vesaire. Zamanında terminde de olursan. Çünkü zaten takip cihazıyla tır takip ediliyor. İleriye yönelik tecrübe kazandıkça kendi tırını alıp bu mesleği de devam ettirebilirsin ya da kendi lojistik firmanı da kurabilirsin ya da kendi tırını alırsın. Büyük bir firmanın altında çalışabilirsin. Artık anlaşmalara bağlı. Bu yola girmek isteyenlere tavsiyelerim arkadaşlar. Dil öğrenin. Özellikle Almanca, yanında da İngilizce olursa süper olur. En azından anlaşacak ve kendini ifade edecek kadar ve karşı tarafı da anlayacak şekilde. İlk yıl paraya değil, tecrübeye odaklanın. Zaten sonra hepsi kendiliğinden geliyor. Yani bu mesleğe girecekseniz işinizi severek yapın. Zor anlarda, zor zamanlarda anca bu yükün altından öyle kalkabilirsin. Dinlenmeyi ihmal etmeyin hafta sonları. Ailenize de ona göre vakit harcayın yani. Planlı yaşayın. Hani ben tırcı oldum diyerek de sosyal hayattan tamamen kopmayın arkadaşlar. Bunun dengesini her zaman iyi kurun yani. Arkadaşlar bu videoyu tır şoförünün romantik bir meslek görenlere değil, gerçekten bu işi yapmayı düşünenler için hazırladım.
Kısa sürede iyi tecrübeler kazandım, iyi yollar kat ettim. Almanya'da gezmedik yer bırakmadım. Yani gün geçtikçe kendimce düşüneceğim, üstüne koyarak devam ediyorum. Bunu da sizinle her anımı paylaşmaya çalışıyorum yani. Yaşadıklarımı, işte edindiğim tecrübeleri, hissettiklerimi, gördüklerimi, düşüncelerimi. Yani bu mesleği seçtiğimden kesinlikle pişman değilim. Gayet severek ve isteyerek yapıyorum. Yolda olmak çok güzel. Böyle işte bir anda yemyeşil bir alanda olabiliyorsun köy yollarında. Hiç görmediğin yerler görüyorsun. Her yere gidiyorsun. Vesaire yani. Ben bu işi seviyorum abi kısacası. Bu işi de kafasında yapmayı düşünenler için elimden geldiğince şeffaf şekilde bu mesleği göstermeye çalışıyorum. Her meslekte olduğu gibi bu mesleğin de artıları ve eksileri var. Artık bunlar sizin tercihlerinize kalmış. Önemli olan ben sizi bu mesleği seçtiğinizde, başladığınızda neyle karşılaşacağınızı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bunu bilerek yola çıkacaksınız yani. Son olarak arkadaşlar, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben de bu işin için diyorsan bir yorum yazmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi garaja doğru sürmeye devam edeyim, çalışmaya devam edeyim.